Zihinlerin ötesindeki karanlık. Atalay Filiz dosyası. Türkiye'nin en çok aranan ismi. 3 cinayet, onlarca takma ad, sahte kimlikler ve izini kaybettiren bir zeka. Bu belgeselde sıradan bir suçlunun hikayesi değil, Türkiye'nin en karanlık zihinlerinden biri olarak anılan Atalay Filiz'in, yıllar süren kaçışının, soğukkanlı planlarının ve akıl almaz detaylarla dolu suç zincirini anlatıyor. Peki, kim bu adam? Nasıl oldu da üniversite mezunu, zeki ve sessiz bir genç, birdenbire aranan bir katile dönüştü? Hazırsanız, başlayalım. 1986 yılında Ankara'da doğan Atalay Filiz, çevresine göre sessiz, içine kapanık ama oldukça zeki bir çocuktu. Disiplinli bir asker, babanın oğlu olarak büyüdü. Fransızca öğrendi, derslerinde başarılıydı. Lise eğitimini Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Ardından yolu Fransa'ya uzandı. Paris Sud Üniversitesi'nde biyoloji okumaya başladı. Ancak eğitim hayatı bilinmeyen bir nedenden yarıda kaldı. Ve işte burada karanlık başlamıştı. 2008 yılında Paris'te tanıştığı Göktuğ Demirarslan ve Elena Radçikova ile yakın arkadaş oldu. Ancak zamanla Atalay'ın tavırlarında değişimler başladı. Takıntılı davranışlar sergiliyor, Elena'ya olan ilgisi hastalıklı bir hal alıyordu. Bu takıntı, gelecekteki cinayetlerin ilk fitilini ateşleyecekti. Ve 2013 yılı, Ankara'nın İncek semtinde Göktuğ ve Elena vahşice öldürülmüştü. Olay yerinde hiçbir ipucu yoktu. Ancak polis, kurbanların yakın çevresine indikçe Atalay Filiz ismi öne çıkıyordu. Çifte cinayetin ardından Atalay Filiz kaybolmuştu. Üstelik bir değil, 3 farklı sahte kimlik taşıdığı da tespit edildi. Türkiye'nin dört bir yanında farklı isimlerle yaşamaya başladı. İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da. Kirli geçmişini saklamakta ustaydı. 2016 yılına gelindiğinde Atalay Filiz, İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı ile aynı mahallede yaşıyordu. Fatma öğretmen, Atalay'ın geçmişini araştırmaya başladı ve bu onun için sonun başlangıcı oldu. Ormanlık alanda öğretmen Fatma Kayıkçı'nın cesedi bulundu. Polisin detaylı araştırmasında yine tüm cinayet okları Atalay Filiz'i işaret ediyordu. Atalay tekrar ortadan kaybolmuştu. Artık resmen seri katil ilan edilmişti. Tüm Türkiye alarma geçti. Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada herkes Atalay Filiz ismini konuşuyordu. Fotoğrafları her yere asıldı. "Dikkatli olun" denildi. Ancak o, bir hayalet gibi kaçmayı başarıyordu. Tam 16 gün boyunca izini kaybettirdi. Her an yer değiştiriyor, otobüslerle şehir şehir geziyor, güvenlik kameralarına takılmadan hareket edebiliyordu. Ve sonunda takvimler 19 Haziran 2016'yı gösterdiğinde kaçınılmaz son gelmişti. İzmir'de sıcak bir yaz sabahında Atalay, İzmir Torbalı şehir içi minibüs hattına binerek dolaşmaya devam edeceğini düşündü. Gayet rahattı çünkü aylardır yakalanmıyordu. Minibüs oldukça kalabalıktı. Minibüse bindiğinde yer bulamadı ve önce ayakta bekledi. Bir süre sonra inen yolcuların ardından kendisine şoförün hemen arkasında yer bulmuştu. Minibüs tam gaz gideceği istikamete seyrederken Atalay da camdan dışarı izliyordu. Ancak bir çift gözün sürekli üstünde olduğunun farkında değildi. Minibüs şoförü şapka ve gözlükle kendisini kamufle eden bu gençten şüphelenmişti. Onu görür görmez günlerdir TV'de ve sosyal medyada izlediği Atalay Filiz aklına gelmişti. Ancak onu henüz tam anlamıyla çıkartamamıştı ve bu gence dikkat kesilmişti. Minibüs ilerledikçe gencin her hareketini dikkatlice izleyen şoför sonunda emin oldu.
Tüm Türkiye'nin peşinde olduğu seri katil Atalay Filiz, onun minibüsündeydi. Önce ne yapacağını şaşırdı. Panik yaptı ve hatta minibüsü direkt karakolun önüne çekmeyi bile düşündü. Katil akıllıydı. Belki gidilen rotayı biliyordu ve rota değişikliğini o an sezebilirdi ve bu düşüncesinden vazgeçti. Aynı güzergahta rutin seyahatine devam etme ve Atalay'a bir şey belli etmemeye karar verdi. Tüm soğukkanlılığını toplayarak jandarma ile irtibata geçmeye karar verdi. Ancak seri katil hemen arkasındaydı. Bu kahraman şoför, sanki bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaparak herkesin aradığı seri katilin kendi minibüsünde olduğunu söyleyerek rotasını da tarif etti. Ve ilerleyen dakikalarda Atalay, minibüste kıskıvrak yakalanmıştı. Atalay Filiz, herhangi bir direnç göstermeden minibüsten indirildi. Filiz'in üzerinde bir sırt çantası vardı ve polise önce sahte kimliğini gösterdi. Ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çantası incelendiğinde çıkan kimliklerden Atalay Filiz olduğu tespit edildi. Emniyet yetkilileri, Atalay Filiz'in 27 Mayıs'ta İstanbul'da işlediği cinayetten sonra 29 Mayıs'ta çeşitli yolcu otobüsleri değiştirerek İzmir'in Buca ilçesine geldiğini, 29 Mayıs günü 4 saatini bir kafede geçirip gece konaklayacağı Yeşilyurt semtindeki evi bulduğunu anlattı. Filiz, aynı gün gece yarısına doğru Yeşilyurt semtindeki eve yerleşti. Ev sahibinin 75 lira oda ücreti istemesi üzerine gece yarısı geldiğini söyleyip 25 lira indirim yapmasını istedi ve ev sahibine 50 lira ödedi. 30 Mayıs'ta Buca'da farklı bir evde kaldı, 31 Mayıs'ta da asker olan babasıyla birlikte gençlik yıllarında askeri kampına da gidip kaldığı Menderes'te tatil yöresi Gümüldür'e gitti. Burada birkaç gün pansiyonda kaldı. Ardından dağlık arazide, park ve sahillerde yattı. Aldığı biyoloji eğitimi ve gençlik yıllarında gittiği doğada, yaşam kursları nedeniyle doğadaki kurbağa ve çeşitli hayvanları, zehirli olmadığını bildiği çeşitli otları ve bitkileri yiyerek hayatta kaldı. Yakalandığında ise üzerinde 10.000 lira nakit para, sahte kimlikler, kamp malzemeleri ve sahte belgeler bulundu. Konuşmaya başladığında ise tüyler ürpertici ifadelerde bulundu. Soğukkanlıydı. Asla pişman değildi. Detayları büyük bir sükunetle anlatıyor, her şeyi önceden planladığını söylüyordu. Cinayetleri neden işlediği sorulduğunda ise cevabı şuydu: Göktuğ beni takip ettiriyordu. Elena ile ilgili planlar yapıyordu. Fatma ise geçmişimi öğrenmişti. İfadelerinde bir mantık yoktu. Sadece saplantılar, kuruntular ve soğuk bir sessizlik vardı. İfadeleri her ne kadar tüyler ürpertici olsa da tüm Türkiye bu seri katilin yakalanmasından dolayı derin bir nefes almıştı. Herkes rahatlamıştı. Çünkü kendisini gizleme ustası olan ve farklı kimliklere bürünmede kusursuz davranan bu seri, katilin ne zaman nereden çıkacağını ve kimi öldürebileceğini kimse bilmiyordu. Bugün Atalay Filiz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezaevinde tutuluyor. Zaman zaman psikolojik gözlem altında. Ancak sorulması gereken asıl soru şu: bu kadar zeki, bu kadar planlı biri, katil mi doğdu, yoksa yaşadığı koşullar mı onu katil olmaya itti? Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Bu belgeselde gördüğünüz yalnızca cinayet değil, bu insan zihninin karanlık dehlizlerine yapılmış bir yolculuktu. Ve Atalay Filiz. O, hala Türkiye'nin en büyük soru işaretlerinden biri. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçek suçun derinliklerine birlikte inmeye devam edeceğiz.